Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte kahve fincanın ve tabağının bizlere anlattığı sembolleri keşfedeceğiz. Bu fal yorumu tamamen eğlence ve geleneksel kahve falı kültür çevresinde yapılmaktadır. Fincanınızda beliren işaretleri tek tek inceleyerek aşk, iş, para, yol, kısmet ve hayatınıza dair enerjileri birlikte yorumlayacağız. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece her yeni kahve falı yorumundan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Şimdi fincanımızı elimize alalım. Derin bir nefes alalım. Ve bakalım kahve telveleri bugün bizlere neler anlatıyor. Haydi falımıza başlayalım. Canım, fincanı elime aldığım andan itibaren dikkatime çeken şey şu oldu. Sen son zamanlarda çok yorulmuşsun. İnsanlara belli etmiyorsun ama içinde taşıdığın yük oldukça ağır. Fincanın dibindeki koyu tortu bunu gösteriyor. Bu yük öyle bir günde olmamış. Uzun zamandır biriktirdiği kırgınlıklar, ertelenen hayaller ve biraz da sabredeyim dediğin konular üst üste gelmiş. Ama ilginç olan şu. Fincanın ağız kısmı oldukça açık. Bu da gösteriyor ki sıkışıklık bitmeye başlamış. Önünde ferahlama var. Sanki uzun zamandır kapalı duran bir kapı olmuş. Geçmişinde seni çok üzen iki olay görüyorum. Bir duygusal, diğeri maddi ya da işle ilgili. Duygusal olan olayda karşındaki kişi seni tam anlayamamış. Sen çok emek vermişsin ama aynı emeği görememişsin. Hatta keşke ben de biraz kendimi düşünseydim dediğin zamanlar olmuş. Fincanda iki ayrı yol görüyorum. Bu da iki önemli karar verdiğini gösteriyor. Şu an kafanı çok meşgul eden konu bir bekleyiş. Beklediğin haber, beklediğin mesaj, beklediğin gelişme. Bununla ilgili çok net bir işaret var. 3 tane aşağı inen çizgi görüyorum. Bu genellikle 3 vakiti anlatır. Bu 3 gün de olabilir, 3 hafta da olabilir. Bu sürede beklediğin haber geliyor. Aşk tarifi çok hareketli. Fincanın sağ tarafında kalbe benzeyen bir şekil görüyorum. Bakın. Şu tarafta kalbe benzeyen şekil görüyorum. Aşk tarafı çok hareketli. Fincanın sağ tarafında kalbe benzeyen bir şekil var. Görüyorsunuz şurada. Ama kalbin üzerinde koyu bir gölge duruyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Birini seven iki insanın arasına giren gurur. Kimse ilk adımı atmak istememiş. Eğer hayatında biri varsa senden haber bekliyor. Yoksa da yeni tanışacağın kişi önce uzaktan seni izleyecek. Bu kişinin koyu saçlı olduğunu düşünüyorum. Sessiz, çok konuşmayan ama güven veren biri. İlk başta mesafeli davranacak, sonra seni şaşırtacak. Eski biri, burada geçmişten gelen bir enerji görüyorum. Bir kişi seni unutmamış. Sosyal medyadan takip ediyor olabilir. Sana ulaşmak istiyor ama cesaret edemiyor. Bu ulaşmak isteyenin isminde M, A, E, S, K harflerinden biri olabilir.
İş ve para yolunda para yolu açık. Fincanın kenarında yukarı doğru çıkan bir çizgi var. Görüyorsunuz. Şuradan çizgi var. Bu yükseliş demektir. Beklediğin para geliyor. Belki gecikmiş bir ödeme, belki toplu bir para, belki yeni bir iş fırsatı ama elin rahatlıyor. İki yol gözüküyor. Biri kısa, biri uzun. Kısa olan ani, uzun olan planlı. Uzun yolda su görüyorum. Deniz olabilir, başka bir şehire gitme olabilir. Ani içinde küçük bir kırgınlık yaşamışsın. Ama büyümüyor. Yaşça büyük bir kadın arayı bulacak. Fincanında nazar izi çok belirgin. Özellikle son zamanlarda seni kıskanan bir kadın var. Her yaptığını takip ediyor. Sen farkında olmayabilirsin. Bu kişinin enerjisi seni biraz düşürmüş. Dibindeki halka kapanmış. Bu çok güzel. Dileğin kabul olacak. Ama biraz sabır istiyor. Önce küçük bir engel olabilir, sonra rahatlama. Fincanında kuş figürü görüyorum. Kuş demek haber demektir. Çok sevineceğim bir telefon geliyor. Telefon çaldığında yüzünde istemsiz bir gülümseme oluşacak. Falında anahtar görüyorum. Bu bir yeni ev, yeni oda, yeni iş, yeni başlangıç, yeni kapı anlamına gelir. Hayatında yeni bir sayfa açılıyor. Kalabalığa giriyorsun. Yakın kutlama olabilir, düğün olabilir, toplantı olabilir. Burada seni etkileyecek biriyle tanışma ihtimalin çok yüksek. Fincanından son mesaj bana şunu söylüyor. Sen çok güçlü görünüyorsun. Ama içinde çocuk gibi kırılgan bir yanın var. İnsanlar seni güçlü sandıkları için bazen seni ihmal etmişler. Fakat artık enerjin değişiyor. Önümüzdeki dönemde peş peşe gelecek güzel haberler hem moralini hem de hayatındaki dengeyi yeniden kurmana yardımcı olacak. En çok dikkatimi çeken semboller yol, kuş, kalp, anahtar ve halka oldu. Bunlar genellikle haber, yeni başlangıç, duygusal gelişme ve tamamlanacak bir dileği simgeler. Fincanında gördüklerim bu kadar. Şimdi tabak fon yorumuna geçiyorum. Tabağımda ilk hissettiğim şey şu oldu. Tabağın kenarından dışarı doğru uzanan kalın bir iz var. Bu bana gitmek enerjisini veriyor. Yani senin bir yolculuğa çıkacaksın ya da hayatında biri sana doğru yol alacak. Bu yol öyle kısa bir ziyaret değil. Hayatında bir dönem noktası olacak. Şurada iri bir tortu görüyorum. Bu bana yaşça senden büyük bir erkek enerjisini gösteriyor. Bu kişi uzun zamandır gurur yapmış, sana söylemek istediği sözler var. Ama içine atmış, şimdi yavaş yavaş sana yaklaşmaya niyetinde. Bir de hemen yanında küçük küçük noktalar var. Bunlar para kısmeti. Önce küçük küçük kazançlar elde ediyorsun. Ardından toplu bir para görünüyor. Beklediğin bir ödeme, prim ya da hiç beklemediğin bir fırsat olabilir. Şimdi fincanın içindeki yolları tekrar düşünüyorum. 4 ayrı yol çıkmış.
Bu kadar yol herkesle çıkmaz. Birinci yol kısa ve ani bir telefonla başlayacak. İkinci yol resmi bir iş, evrak, imza ya da kurum işi olabilir. Üçüncü yol gönül yolu, kalbini yeniden hareketlendirecek. Dördüncü yol ise tamamen kader yolu. İşte bu yol hayatını değiştirecek. Şimdi tabağın ortasındaki beyaz açıklığa bakıyorum. Orası çok temiz. Fal dilinde buna açılan kapı denir. Son aylarda yaşadığın sıkışıklık yavaş yavaş çözülüyor. Ama bak, şurada bir göz şekli oluşmuş. Bu nazardır. Özellikle bir kadın seni uzaktan takip ediyor. Senin mutlu olmanı istemiyor. Her yaptığın merak ediyor. Dedikodu enerjisi var. Ancak sana zarar verecek kadar güçlü görünmüyor. Şimdi aşk tarafına geçiyorum. Kalbinin çevresinde duvar örmüşsün. Eskisi gibi kolay güvenemiyorsun. Biri sana güzel söz söylese bile hemen inanmıyorsun. Çünkü geçmişte çok hayal kırıklığı yaşamışsın. Ama kader enteresan tam artık olmayacak dediğin anda yeni bir başlangıç görünüyor. Fincanda iki insan karşılıklı durmuş, aralarında ince bir çizgi var. Bu çizgi mesafeyi anlatıyor. Ya şehir farkı, ya gurur, ya da zaman. Ama çizgi tamamen kapanmamış. Yani bu iki insanın yeniden konuşma ihtimali var. Şimdi kuş figürü görüyorum. Kuş haber demektir. Beklediğin telefon geliyor. Bir kadın sesi duyuyorum. Ardından bir erkek sesi. İki haber peş peşe. İlk haber seni düşündürecek. İkinci haber ise sevindirecek. Bak şu uzun çizgi görüyorsun. O resmen yol. Su kenarına bir yer görüyorum. Deniz olabilir, göl olabilir. Yaz bitmeden ya da sonbahara doğru böyle bir yere gitme ihtimalin yüksek. Orada kaderini değiştirecek bir konuşmayı yaşayabilirsin. Şimdi dikkatimi en çok çeken şey tabağın üzerindeki balık benzeri şekil. Balık bereket demektir, kısmet demektir. Elinde para geçecek. Ama bu para geldikten sonra hemen harcamamaya dikkat etmelisin. Çünkü arkasında daha büyük bir fırsat geliyor. Bir dilek tutmuşsun, bu dilek fincanın dibinde kapanmış. Yani oluyor. Ama önce küçük bir sınavdan geçeceksin. Sabırlı olursan sonucu yüzüne güldürecek. Falımızın sonuna geldik. Umarım fincanımızın anlattıkları sizlere keyif vermiş ve içinize güzel umutlar bırakmıştır. Unutmayın, kahve falı geçmişten günümüze uzanan geleneksel ve eğlence amaçlı bir yorumlama sanatıdır. En güzel geleceği ise attığımız adımlar ve verdiğimiz kararlar şekillendirir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Düşüncelerinizi ve bir sonraki fal yorumunu görmek isterseniz konuları yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki kahve falı yorumunda yeniden buluşmak dileğiyle. Sağlık, mutluluk, huzur ve bol kısmet sizinle olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.